Selam dostlarım ve canlarım. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda topluluk kısmında çok güzel bir etkinlik paylaşmıştım. Hatırlarsanız arkadaşlar Rick and Morty güç sıralaması videosu yapacağım. Sizin sıralamanız nedir? Yorumlara yazın. En çok beğeni alan sıralamayı videoya dahil edeceğim demiştim. Tabii her birinizin birbirinden güzel güç sıralaması da olsa yine de 5 beğeni farklar. Rick and Morty'nin güç sıralamasını videosunu yapacağım kişi Beyaz 360. Dostumuz diğerlerinden fazla beğeni aldığı için bu seferlik onun listesini yapacağız. Ama ileriki bölümlerde yine bir etkinlik ve yine bir anketle beraber tekrardan oylamaya sokacağım. Eğer daha fazla beğeni ve daha fazla güzel bir liste gelirse sizlerden onları da videoya dahil edeceğime kesinlikle emin olun dostlarım. Hadi hiç bekletmeden direktmen videomuza geçelim. 9. sırada Mr. Nimbus dostlarım. Mr. Nimbus, I am Mr. Nimbus. Is that Mr. Nimbus? Nimbus. Hatırlarsanız Mr. Nimbus'u ilk 5. sezonda görmüştük. Kendisi Rick'in eski bir dostu ve eski bir düşmanıdır da aynı zamanda. Geçmişte Rick'le ne yaşadıkları tam olarak bilinmese de bildiğimiz kadarıyla kendisinin Rick'le büyük bir geçmişi, büyük bir arkadaşlığı var ki Rick daha önce ona ölen karısı Diane'den bile bahsetmiş ki Mr. Nimbus'un kendisi Atlantis'in büyük kralıdır. Kendisinin güçlerine gelecek olursak ilk başlarda polisler üstünde büyük bir üstünlüğü vardır. Yani karadaki bütün polislere emir verebilir ve onları etkisi altına alabilir. İkinci olarak da dostlarım tabi olmazsa olmaz bütün denizleri de kontrol edebilir. Denizlerin içindeki canlıları da kontrol edebilir. Aynı zamanda tsunami de yaratabilir. Aynı zamanda denizin içindeki canlıları bir taht gibi de kullanabilir dostlarım. Kurşun geçirmezlik bir yandan da elindeki mızrakla birlikte çok güçlü ve çok kuvvetlidir. Son olarak da kendisi bir biseksüeldir dostlarım. Hem kadınlara hem de erkeklere karşı ilgi duyar. Yani hatırlarsanız geçtiğimiz bölümlerde Jerry ve Beth'e kalkıp da güzel bir gece için teklif sunmuşluğu bile var yani. 8. sırada olmazsa olmazı bizim C137 Rick var dostlarım. Have your Morty and Summer. They're prisoners on the Citadel. Great. I'm bummed I didn't get to give. Şahsen söylemem gerekirse C137 Rick'i daha yukarıda beklerdim. Çünkü bana göre evrenin içerisindeki en güçlü kişilerden bir tanesi. Hatta tartışmalı olarak bence en güçlüsü. Ama bu benim listem değil de Beyaz'ın listesi olduğu için 8. sıraya katmış haklı olarak. C137 Rick'ten bahsedecek olursak dostlarım kendisi bizim ana Rick'imizdir. Yani ana Rick ne demek dostlarım? Bütün evrenlerin içerisinde var olan ana evrende var olmuş ve diğer evrenler onun evreniyle birlikte dallanıp budaklanmıştır. Yani diğer evrenler onun evreninin varyantıdır. Kendisi bizim Morty'nin yanına gelmiş, onunla birlikte yaşayan ve diğer Morty'lerin ve diğer Rick'lerin saygı duyduğu kendisi çok büyük bir Rick'tir. Çünkü şöyle düşünün dostlarım, diğer bütün Rick'ler zamanında bizim C137 ile başa çıkamamış. Bizim C137 diğer bütün Rick'ler tarafından saldırıya da uğrasa yine de yenilgiye uğrayamamıştır. Yani bundan mütevellit diğer bütün Rick'lerden çok fazla güçlü oldu ve hiçbir Rick'in kolay kolay yenemediği adeta bir savaş ve ölüm makinesidir. En son bütün Morty'ler ve bütün Rick'ler onunla başa çıkamayacağını anlayınca kalkıp da onunla bir anlaşma imzaladılar dostlarım. Bu anlaşmaya göre bizim Rick istediği evrende kalacak ve kendi Morty'siyle birlikte huzur dolu bir yaşama giderken diğer bütün Rick'ler ve diğer bütün Morty'ler ise bizim C137'ye karışmayacaklardı. Çünkü bu anlaşmada bizim C137 Rick'e dahil olduğu an bizim C137 direktman bütün Morty'leri ve Rick'leri tekrardan öldürmeye başlayacaktı. Bunun da olmasını istemeyen diğer Rick'ler ve Morty'ler kendi evrenlerinde daha güzel yaşamak için bizim C137'yi diğer bütün herkesten ayırdılar dostlarım. O yüzden standart diğer Rick'lerin özellikleri haricinde bildiğimiz kadarıyla kendisinin implantları yani vücudunda pek çok parçayı yeniden iyileştirebilecek hızlı bir iyileşme mekanizması, vücudunda pek çok sistemle birlikte pek çok aleti de vardır. Yani her an her şekilde kendini adapte edebileceği her tür ortamdan bir yana kendi derisinin içerisine saklanmış onlarca alet ve onlarca silah bir yana gerçekten kendisi bütün Morty'ler ve bütün Rick'lerin arasında durmuş kocaman bir dağ misali gibi düşünün dostlarım. Yenilmezliğin üstesinde yenilmez bir Rick. Hatta en güçlü Rick bile sayılabilir. 7. sırada Gaia Unity. Later. Rick, you came. Where is she? You're looking at her.
4. sezon 9. bölümü izleyen dostlarımız hepiniz bilirsiniz ki o bölümde Rick bir duyum almıştı ve bu duyumda bir gezegen onun tarafından hamile kalmıştı ve Rick babası olduğu çocukları görmek için o gezegene gitmişti. Ve Gaia'nın çocukları sürekli doğurması bir yana, Gaia'nın sürekli var etmesi bir yana, Gaia'nın aynı zamanda toprak kovanı olması ve koskocaman bir gezegen olması bir yana, gerçekten düşünebiliyor musunuz? Bir sürü canlıyı var etmesi ve bir sürü diğer canlıyla birlikte başka gezegenleri bile fethedebilecek olması gerçekten çok büyük bir potansiyel bana göre. Ama soracak olursanız 7. sıraya hak eden bir varlık mı? Pek zannetmem de, dediğim gibi liste pek de bana ait değil. Neyse, hadi devam edelim. 6. sırada Zeus. Clouds were simply a shape more appealing to Gaia's mind. Notions. Oh, seriously? Gaia'dan bahsetmişken Zeus'tan bahsetmemek olur mu dostlarım? Burada hemen spoiler devreye gireceği için bu bölümü izlememiş insanlar isterseniz videoyu biraz daha ileriye sarabilirsiniz. Bölümün içerisinde öğreniyoruz ki dostlarım, aslında bizim çocuklar Rick'ten değil de Zeus'tanmış. Bildiğiniz gibi Zeus mükemmel bir baba değil. O yüzden kendi bütün çocuklarını Allah'a havale edip kendisi ortadan kaybolduğu için en sonunda bizim Gaia da kalkıp bütün ihaleyi Rick'in üstüne yıkmaya karar veriyor ve bizim Rick Zeus'la amansız bir dövüşün içerisine giriyor. Zeus'un güçleri arasında istediği şekilde formunu değiştirebilmek, yıldırımlara hükmedebilmek ve yağmur yağdırmak bir yana kendi boyutunu değiştirebilmek ve kendisi görülmez olabilmesi bir yandan da kendisi istediği hayvanın formuna girebiliyor dostlarım. Tabii kendisi burada gerçekten güçlü formunu gösterip bizim C137 Rick'in ağzını burnunu kırıyor. Ama Rick'in şansı yine yaver gidip her şey daha iyiye doğru gidiyor. En azından Rick için, Zeus için öyle söyleyemem. 5. sırada Supernova. Kendisini ilk defa evrenin koruyucularıyla birlikte görmüştük. Hatırlarsanız bu bölümde Rick ve Morty evrenin koruyucularına davet edilmişti ve bu bölümde büyük bir tehditle başa çıkmak için ellerinden geleni yapacaklarını söylemişti ki Rick burada pek fazla istekli de olmasa Morty onlarla beraber hizmet etmenin çok güzel bir şey olduğunu düşünmüştü. Yeteneklerinden bahsedecek olursak dostlarım, telekinezi bir anda dursun, enerji patlamaları, yani sınırsız bir patlama yaratabilir istediği an, istediği dakika. Yıldız annenin gazabı, gezegenleri kullanarak arkasına büyük bir portal oluşturur. Bahsedilen portal daha sonradan düşmanlara odaklanan enerji patlamaları gönderir. Bilinçli yaşam, milyonlarca karıncaya hayat verdi ve onu göz açıp kapayıncaya kadar öldürdü tekrardan dostlarım, hatırlarsanız. Ve son olarak da madde yaratımı ve yıkımı. Nobot'un silahlarını kolaylıkla imha edebilir ve daha sonra da söz konusu silahları birdenbire paspasla değiştirdi dostlarım, hatırlarsanız. 4. sırada Fart. Cosmos without hatred, diamond stars of cosmic light. Yani osuruk. Hatırlarsanız osuruk 2. sezonda Morty'nin Rune bölümünde ortaya çıkan gazlı bir varlıktır. Teknik olarak isimsiz olmasına rağmen Rick'in hareket etmesinden sonra kolaylık sağlamak için osuruk adını verdi. Osuruk'un kendisi bir tuzağın içerisine kapalı bir şekildeyken Morty onun hayatını kurtarması sonucu o da Morty ile beraber dost oldu dostlarım. Morty ile kurduğu arkadaşlık sürecinde kendisi Morty'ye bütün her şeyi açıkladı. İstediği elementi, istediği gazı ve istediği bileşimi istediği şekilde yaratabilen bir varlıktı kendisi. Bu yüzden de diğer bütün herkes tarafından çok değerli görülüyordu. Yani istediği an elması, istediği an zümrütü, istediği an altını istediği şekilde ve istediği dakikada yaratabiliyordu. Kendisinin diğer yetenekleri arasında istediği zehirli gazlara dönüşebilme ve istediği canlıyı istediği dakika içerisinde halüsinasyonlarla birlikte öldürebilme yeteneğine de sahip. Gerçekten doğru kullanıldığı zaman çok tehlikeli ve çok güçlü bir varlık. Ama Morty'den de tek bir tabancayla ölmesi gerçekten yani bana böyle şey düşüncesi düşündürttü. Acaba 4. sıraya olmaya layık mıydı diye. 3. sırada Red Can. Ama hepiniz Able to be killed with coffee. Without bones. See you later. Always been an orange. Bizim bildiği ismiyle Geri Devam. Kendisini ilk olarak hatırlarsanız 6. sezon 7. bölümde görmüştük. Bu bölümde Rick köşeye sıkışmış ve diğer bütün kişiler tarafından kovalanırken bir hapishanede Geri Devam'ı görürüz. Geri Devam kendisi de bir hapishanede olduğu için Rick'i onu kurtarıp
Peşinde olan düşmanları öldürmesi için bir teklifte bulunur ve o da kabul eder. Gerçekten en büyük güçlere bir tanesine sahiptir dostlarım. İstediği gibi herkesin yaşantısını ve herkesin geçmişini değiştirebilir. Yani hikayeyi istediği gibi değiştirebilir. O kadar güçlü bir karakterdir ki daha önce olmamış bir şey oldu diye söylerse o şey gerçek olur. Yani kişinin kemiksiz doğduğunu söylerse o kişi o an kemiksiz olur. Bir yerin koskocaman bir portakal olduğunu bile söylerse o an her yer portakal olur. Ya da o yer koskocaman bir portakal olur. Kendisi gerçekten bana göre soracak olursanız en tehlikeli kişilerden bir tanesidir yani. İkinci sırada Prime Rick. Me, like a saw thing. I'm very sneaky. Here's a bunch of kill boxes. Prime Rick'i eminim hepiniz bilirsiniz ama bilmeyenleriniz için şöyle söyleyeyim. Kendisi bütün Rick'lerin baş düşmanıdır yani. Aynı zamanda bir Rick olup Rick'lerden daha fazla Rick'lerden nefret eden bir Rick'tir. Çok açıklayıcı oldum değil mi? Eminim. Size şöyle anlatmam gerekirse bizim Rick'imiz bir dönem aile sahibi ve çocuk sahibi olan gerçekten mutlu mesut bir insanken bütün böyle evrenin içerisine sıçan Prime Rick denilen bir kişinin onun evine bomba bırakması sonucu ailesi ölür ve bu ölümden sonrasında da dostlarım bizim Rick bütün Rick'leri düşman olarak diğer bütün Rick'leri öldürüp Prime Rick'i bulup ondan intikamını almaya yemin eder. Buraya kadar eminim ki hepiniz anladınız. Sonradan öğrendiği kadarıyla Prime Rick diğer bütün Rick'lere de aynısını yaparaktan Rick'lerin bu acı dolu yolculuğa çıkıp gerçekten de Rick olmalarını sağlıyormuş. Yani kendisi aslında Rick'leri Rick yapan bu acıyı var edip bu Rick'leri Rick yaptıktan sonra onların mutlu olmasını engelliyormuş ve kendisi aynı zamanda kendi ailesini de aynı sona sürükleyip kendi karısını ve kendi kızını da yok ettiğini söyledi ama ne kadar doğru veya ne kadar yalan onu tam olarak kimse bilmese de kendisi Rick'lerin arasındaki en sinsi, en manyak ve en delilerden bir tanesidir gerçekten. Rick'in hayatı boyunca arayıp hayatı boyunca bulamadığı, hayatı boyunca da öldüremediği bir kişidir gerçekten. Tabii ki son sezondan spoiler vermem gerekirse eminim ki hepiniz buradan biraz kızacaksınız. İsterseniz biraz da ileriye sarabilirsiniz. Rick onu bulup intikamını aldı ama o da gerçekten Evil Morty'nin sayesinde, yoksa onu bile yapamazdı. Yani gerçekten Rick'lerin arasında en korkuncu ve en korkulası olduğunu söyleyebilirim size dostlarım. Evet dostlarım, bu an bir, yani en yüksek listede en korkulası ve en maceraperest ve en gerçekten herkesten üstün olduğunu kanıtlayan kişi tabii ki de Evil Morty'dir. Mine, they're the underdog. And that's how they justified this. Kesinlikle listenin bence en yukarısında olmayı hak eden isimdir. Evil Morty şöyle anlatmam gerekirse size dostlarım, bir dönem kendisi bütün Rick'lerden ve bütün Morty'lerden sıkılmış, kendi Rick'ini esir etmiş ve bundan mütevellik de bütün Morty'ler ve Rick'lerden ayrı kendine bir kubbe inşa etmiş. Bütün Rick'lerin bilgisini alıp bilgisine bilgi kattıktan sonra bütün Morty'lerle de kalkıp bu kubbeyi güçlendirip kendini görünmez hale kılmıştır. Ardından kendini Rick'lerin yaşadığı yere götürmüş ve o sırada kendini başka ilan ettikten sonra oradaki bütün Rick'lere ve Morty'lere hükmedip sonracığıma bunları kendi emelleri için kullanıp kendini tek başına bir boyuta atmış ve bu boyuta tek başına yaşamak için kendine bir sığınak inşa etmiştir. Yani ne bir Rick'in uşağı olmaya ne de bir Morty gibi gerizekalı bir şekilde yaşamaya isteği olduğu için kendisi kendi başına kendi evreninde kendi yalnızlık kalesinde yaşayan gerçekten çok güçlü bir karakterdir. Yani sinsiliği bir yana düşünebiliyor musunuz? Prime Rick'i bile kandırabilecek kadar sinsi ve akıllı, bütün Rick ve Morty'lerin anlayamayacağı kadar gerçekten de akıllı ve gerçekten de bütün herkesi yanıltabilecek kadar üstün bir zekaya sahip. Bana göre soracak olursanız kesinlikle birinci listeyi hak eden bir karakter dostlarım. Evet dostlarım ve canlarım, kendi listemiz bu şekilde olmasa da takipçimizin listesi bu şekildeydi. Umarım siz de bu listeyi bir canı gönülden beğenmişsinizdir. Şahsen benim beğendiğim yerler de olsa beğenmediğim yerler de vardı. Yani kendi listeme yakın evet kişiler vardı ama tam da benim listem gibi değildi. O yüzden dostlarım ve canlarım umarım bu videodan çok büyük keyif almışsınızdır. Artık kendi görüşlerinizi ve kendi düşüncenizi videonun dibine yazmayı unutmayın. Ve kendi listenizi yazdığınız takdirde ileriki günlerde sizin de düşüncelerinizi kalkıp da video haline getirebiliriz. Kendinize o zamana kadar çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.